Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram hesabımızdan da duyurusunu yapmış olduğumuz Alanya'mızın yöresel bir lezzeti olan gülüklü çorbayı yapacağız. Eğer sizler de hazırsanız çorbamızın yapımına başlayalım. İlk olarak tavuklarımızı haşlayalım. Bunun için bir tavuk göğsü ya da benimki gibi tavuğunuz küçükse buna ek olarak 2 adet but kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerini geçecek kadar su ilave edelim. Yeteri kadar tuzla ilave ettikten sonra ocağımıza alabiliriz. Tavuklarımız haşlanırken bir diğer malzememiz olan 1 su bardağı pirincimizi ıslatıp beklemeye alalım. Haşlanan tavuklarımızı kemiklerinden ayırıp ince ince didikleyelim. Haşladığımız tavuk suyundan 2 su bardağı kadar ayırmayı unutmayın. Misket köftelerimizin harcını hazırlayalım. Bunun için 100 gram kadar kıymamıza sadece tuz, karabiber ve pul biber ekleyip yoğuralım. Köftelerimizi kızartacağımız tavamıza bir miktar zeytinyağı ekledikten sonra köftelerimizi yuvarlama işlemine geçelim. Kıymamızdan misket büyüklüğünde parçaları avuç içimizde yuvarlayıp tavamıza atıyoruz. Daha sonra yuvarladığımız köftelerimizi tavamıza ara ara sallayarak kızartıyoruz. Bu çorba ilk tattığımdan beri hem lezzeti hem doyuruculuğu hem de basitliğiyle favori çorbalarımdan biri oldu. Alanya'da daha çok düğünlerde yapılan bu çorbayı umarım sizler de yapar ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsınız. Evet, köftelerimiz güzelce kızardı. Derin bir tencerede 1 tatlı kaşığı kuru naneyi 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ile kavuruyoruz.
karışıma 1 yemek kaşığı domates, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekleyip tekrar kavuruyoruz. Daha sonra kızartmış olduğumuz köfteleri yağıyla birlikte tenceremize ekliyoruz. Karışımla köftelerin bütünleşmesi için bir güzelce çeviriyoruz. Üzerine ayırdığımız tavuk suyunu ekliyoruz. Bir miktar daha sıcak suyu ekleyip tenceremizin kapağını da kapatarak kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan çorbamıza daha önceden ıslattığımız pirincimizi ekleyerek pirinçler yumuşayana dek bir taşım daha kaynatıyoruz. Şimdiden mis gibi kokmaya başladı. Son olarak haşladığımız, didiklediğimiz tavukları da çorbamıza ekleyip bütün malzemelerin birleşmesini sağlıyoruz. Kısık ateşte olan çorbamıza bir tatlı kaşığı kadar tuzunu ekliyoruz. Beş dakika kadar daha kaynatalım. Pişen, kaynayan, dinlenen ve etrafa mis kokular saçan çorbamızı servis edelim. Gördüğünüz gibi son derece doyurucu, besleyici ve yapımı gayet kolay olan bir çorba. Sizler de mutlaka bu leziz çorbayı deneyin, seveceğinizden eminim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve diğer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.